Herkese günaydın. Dün gene bankalar kapandıktan sonra sizlerin, bizlerin, halkın dolar satamayacağı saatlerde gene güçlü bir müdahale geldi. Yani şu satışın saat tam 6'da başlamış olması, bankalardaki spreadlerin açıldığı, alış-satış farklarının açıldığı süreçte gelen bir müdahale olması çok manidar açıkçası. Yani elinde dolar olanı panikletmeye yönelik bir satış. Şu 18'den 10 liralara gelen şu satışın bir ufak minyatürünü yaşadık dün akşam üzeri. Açıkçası bu hareketin son bulduğunu söylemek için, bu yükselişin son bulduğunu söylemek için 12.75'in kırılması lazım. 12.75 kırılmadığı sürece bu tür satışları aslında normal piyasalarda düşündüğümüzde, örneğin bir euro dolarda böyle bir hareket gelse güç toplama olarak görürüz bunu. Fakat tabii piyasaların kapalı olduğu saatlerde işte arka kapı diye tarif edilen bazı yöntemlerle bu satışların yapılması çok da böyle teknik analizle tarif edilecek konular değil. Şu an gene sabah saat 8 sularında bakın. Gene bir müdahale geliyor. Gene aşağıya çekmeye çalışıyorlar. Günü aşağıda başlatmaya çalışacaklar. Yani sonuçta burada 12.75 kırılmadığı sürece yön hala yukarı. 12.75 altında da zaten önceki analizlerimde de bahsettiğim 11.60'lara doğru bir düşüş yaşanabilir. Düşüşten bahsettiğim videolarda hep aldığım bir soru var. Merkez Bankası'nın rezervleri eksiyken nasıl olur da dolara müdahale edip düşürebilir diye. Biraz bundan bahsetmek istiyorum. Merkez Bankası'nın 2021 bilançosunda gördüğümüz bir net hata noksan kalemi vardır. Nereden geldiği bilinmeyen bir paradır bu. Sadece Kasım ayında 4 milyar dolar nereden geldiği bilinmeyen bir para var. 11 ayda toplam 16 milyar dolar net hata noksan kalemi var. Yani 16 milyar doların nereden geldiğini bilmiyoruz. Eski videolarımda bahsettiğim Türkiye'nin bir kayıt dışı cenneti olduğu kara para konusunda gri listeye alınmış olmamız aslında bu paraların nereden geldiğini de bize ispatlıyor, gösteriyor. Dolayısıyla Merkez Bankası rezervlerine çok fazla takılmamanızı tavsiye ederim. Bu arada tabii dün gene Cumhuriyet Gazetesi'nden öğrendiğimiz bir haber var. Bu Birleşik Arap Emirlikleri fonunun Abu Dhabi Kalkınma Holding'in başkanının yaptığı, Financial Times'a yaptığı bir açıklama. Burada Türkiye Varlık Fonu'ndaki bazı şirketlerle ilgili görüşme içinde olduklarını söylüyor. Tabii çok tatsız söylemleri de var adamın. İşte uzun vadeli düşünüldüğünde TL'nin zayıf olması nedeniyle Türkiye'de alım yapmak için harika bir zaman olduğunu söylemiş. Bu çok, yani vatanını biraz seven bir insanı çok rahatsız edecek söylemler. Yani şuraya bakar mısınız? Bazı kenarda kalmış varlıkları var. Yani bu, yani o kadar acı bir şey ki, haber ki. Bazı kenarda kalmış varlıkları var. Yani biz bitmişiz. Kenarda hala bazı varlıklarımız varmış. Bunu anlatıyor. Peki bu Türkiye Varlık Fonu'ndaki hangi şirketlerle ilgileniyorlarmış? Finans, lojistik ve gıda. Şimdi gelin bu finans, lojistik ve gıdada hangi şirketler var Varlık Fonu'nda, bir onlara bakalım. Şimdi finans hizmetlerine bakalım. 1863 yılında kurulmuş olan Ziraat Bankası var. 1938 yılında kurulmuş olan Halkbank var. 1954 yılındaki Vakıfbank, 1985'te İMKB olarak kurulan BIST var. Arkadaşlar, borsamız var. Şimdi bunlarla ilgili uzun zamandır görüşmeler yapılıyormuş. Türkiye Sigorta AŞ var, Türkiye Hayat Emeklilik var. Yani bakın, bu sırf finansla ilgili olanlar. Diğerlerine bakalım. Mesela lojistik demiş. Şuradan hemen ulaştırma ve lojistiğe bakalım. Türk Hava Yolları var. 1933 yılında kurulmuş olan Türk Hava Yolları var. 1840 yılında kurulmuş olan
PTT var. 1843 yılında kurulmuş olan Türkiye Denizcilik İşletmeleri Anonim Şirketi var. Yani Osmanlı'dan kalan şirketleri haraç mezat satan Osmanlı torunları var. Yani daha ne diyeyim bilemiyorum. Gıda. Gelin bir de gıdaya da bakalım. Tarım ve gıda. 1935 yılında kurulmuş olan Türk Şeker. 1984'te kurulmuş olan Çaykur. 1955 yılında kurulmuş olan Kayseri Şeker. Şimdi bu şirketlerle ilgili görüştüklerini, uzun zamandır görüştüklerini, bunları da bazı kenarda kalmış varlıklar olarak adlandırarak bir röportaj vermiş. Kim veriyor bunu? Abu Dhabi Kalkınma Holding'in başkanı Muhammed Hasan El Suvaidi, neyse işte bu amcamız, söylemleri bunlar. İnsanın nefesi kesiliyor anlatırken. Dolayısıyla bu fondan satışlarla gene bir giriş sağlayabilirler. Bu da doları baskılamak için mi kullanılır? Erken seçimi fonlamak için mi kullanılır? Nasıl yaparlar bilemiyorum. Ama Merkez Bankası'nın rezervlerine çok fazla takılmayın. Yani söyleyecek çok acı aslında kelimeler var ama şu an burada bunları telaffuz etmek istemiyorum. Dolayısıyla düşüşler gelebilir, satışlar gelebilir. 12.75 şu an için önemli bir destek seviyemiz. Burasının kırılması aşağıda 11.60'ı hedefleyecektir. Şurada da bir ara desteğimiz var. 12.42, 12.30 bölgesinden geçen. Bu seviyeleri takip edeceğiz. Şu anda da tekrar kırılan 13.25'in üstüne atma çabasında. Yukarıda da 13.57 direnç olarak karşımıza çıkacak bugün içinde. Şimdi bir de altına bakalım. Şuradan bir gram altına geçelim. Gram altında da şu yaşanan satışlar dolar Türk lirasındaki satışlardan kaynaklı bir düşüş oldu. Bunun da dolardaki 12.75 desteği burada da 746 seviyesinden geçiyor. 746 kırılmadığı sürece gram altında da bir problem yok. Ons altın bu arada çok iyi yükselişler yapıyor. Bu mutlaka gram altında destekleyecektir. Şurada önemli bir direncimiz var, 1833. Bunun kırılması açıkçası yükselişleri hızlandıracaktır. Bu seviyeyi size şöyle geçmişten göstereyim. Bakın burada Temmuz ayından gelen 4 defa direnç olarak çalışan, daha sonra da şurada gene 3 Ocak'ta ve 5 Ocak'ta direnç olarak çalıştırdığı bir bölge burası. Bunun da son noktası 1833-1834 diyelim buna. 1834'ün üstünde kapanışlar gelirse yukarıdaki ilk direnci de 1877-1863 aralığı olacak. Ons altının bu yükselişi gram altını destekleyecektir. Dolarda düşüşler gelse dahi en azından ons altın diri tutacaktır gram altını. Evet, bugün için bu kadar diyelim. Dolar TL'yi yakından takip edeceğiz. 12.75 çok önemli bir destek seviyemiz. Tekrar görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın.